Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şahane bir hamburger yapacağız. Gerçekten dışarıdan aldıklarımızdan çok daha lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tereyağlı bir hamburger ekmeği yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi sulu bir köfte yapacağız. Bu tarifi denedikten sonra gerçekten başka hamburger tarifi aramayacaksınız. Muhteşem oluyor. İlk olarak köfteyle başlıyoruz. 400 gram kıymanın üzerine bir tane yumurta, 1 yemek kaşığı galeta unu, 1 tatlı kaşığı tuz, biraz karabiber ekledim. 1 yemek kaşığı hardal, 1 yemek kaşığı da pekmez ekliyorum. Malzemeler biraz farklı gelebilir size. Özellikle hardal ve pekmez ama gerçekten çok lezzetli olacak. Hiç oynamadan aynen bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Köfteyi yoğuruyorum. 5-10 dakika kadar yoğurmak yeterli olacaktır. ...400 gram kıyma kullandım. 4 eşit parçaya ayırdım köfteyi. Kalıpla şekillendiriyorum. Diğer malzemeler hazırlanana kadar köfteler de dinlenecek. Ekmek için 4 su bardağı unu karıştırma kabının içine alıyorum. Ortasını havuz gibi açacağım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Yarım su bardağı süt ve yarım su bardağı suyu bir cezveye koydum. İkisini birlikte biraz böyle ısıttım ama kesinlikle el yakmayacak kıvama gelene kadar. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 pakete kuru maya ekledim. İkisini biraz karıştırıyorum. Ve ekmeği yoğurmaya başlıyorum. Yumurtayı da ekliyorum. 1 tam yumurta kullandım. Daha sonra 60 gram yani 2 dolu yemek kaşığı diyebiliriz. Eritmiş olduğum tereyağını da ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuruyorum. Hamuru temiz bir kaba alıyorum. Üzerini streçle kapatacağım. 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalanmaya bırakacağım. Hamurum mayalandı, gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Şimdi bir tur daha yoğuracağım ki maya kokusu çıksın. Biraz un serpiyorum ve yoğuruyorum. Daha sonra eşit bezelere ayıracağım. Ben toplamda 8 tane ekmek yaptım. İsterseniz daha küçük ya da daha büyük de yapabilirsiniz tabii ki. Ekmeklerin üzerine sürmek için yine 1 tane tam yumurta, 4 yemek kaşığı su kullanıyorum. İkisini karıştırıyorum ve ekmeklerin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Susam ekliyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri böyle nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Yaklaşık yarım saatte pişiyor ama tabii ki her fırın farklı olduğu için kontrollü olmakta fayda var. Ekmeklerim pişti. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel kabardı. Bu ekmeği mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Balon gibi şişiyor. Çok da lezzetli oluyor. Şimdi hamburgerin içi için domates kesiyorum. Bir de sos hazırlayacağım. Kornişon turşuları bu şekilde küçük küçük doğruyorum. Bir kasenin içerisine biraz hardal, acı sos, mayonez ve ketçap sıkıyorum. Bu malzemeleri siz kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Sadece ketçap mayonezle de yapabilirsiniz. Bu karışımın üzerine kornişon turşuları ekliyorum. Hazırlamış olduğumuz bu sosu hamburgerlerin içine süreceğiz. Bir de karamelize soğan yapacağım. 2 tane soğanı bu şekilde piyazlık doğradım. Bir sahanın içerisine alıyorum. Üzerine biraz zeytinyağı ekleyeceğim. 1 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. Biraz daha tuz ekliyorum. Kısık ateşte ara ara karıştırarak karamelize olmasını sağlayacağım. Soğanın rengi biraz döndükten sonra ben içerisine yarım çay bardağı kadar su ekliyorum. Böylece soğan yanmamış oluyor. Bakın burada su ekledim. Artık burada suyunu çekene kadar pişiriyorum. Karamelize soğanım hazır. Daha da kahverengi olsun isterseniz kavurma işlemini daha uzun tutabilirsiniz. Patatesleri fırında yapacağım ben. Bu şekilde ince uzun olarak doğruyorum. Kızartma da çok güzel oluyor ama biraz daha hafif olması için fırında yapacağım. Üzerine sıvı yağ gezdiriyorum.
biraz tuz, sarımsak tozu ve son olarak da kajun baharatı yani patates baharatı kullanıyorum. Baharatlar yine sizin damak zevkinize kalmış, istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Tepsiye alıyorum. 200 derece fırında 45 dakika kadar pişireceğim. Artık köfteleri pişirebilirim. Döküm tavamı iyice kızdırdım. Üzerine köfteleri koyuyorum. 2 dakika bir yüzünü, 2 dakika diğer yüzünü pişireceğim. Bu esnada köfteleri yerinden oynatmıyoruz ya da çatal, bıçak gibi şeyler batırmıyoruz ki suyu çıkmasın. Arkasını çevirdiğim anda üzerlerine birer dilim cheddar peyniri ekliyorum. Arka yüzü pişerken cheddar peyniri de erimiş oluyor. Köftelerim hazır. Hamburger ekmeklerini ikiye kestim. İlk olarak hazırlamış olduğumuz kornişon turşulu sostan sürüyorum. Daha sonra bir dilim domates, köfte ve en sona da karamelize soğanı ekliyorum. Hemen şimdi bir tanesini kesip göstereceğim size. Bakın köftesi bu şekilde, gerçekten çok güzel oluyor. Asla kuru bir köfte olmuyor. Yüksek ateşte pişirdiğimiz için suyu içinde kalıyor. Dışarıda yediklerimiz gibi sulu bir köfte oluyor. Kestikten sonra tekrardan döküm tavaya alıyorum. Bu yüzünü de kızartacağım. Ekmek de böyle daha çıtır oluyor. Çok daha lezzetli oluyor. Hamburgerleri servis tabağına aldım. Birkaç tane sos ekleyeceğim. Bunlar bizim en sevdiğimiz soslar. Size de öneri olsun. Cheddar sos, acı sos, ranch sos da çok güzel oluyor. Yine onu da tercih edebilirsiniz. Ve bitmiş hali bu şekilde. Gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz çok güzel bir tarif. Evde çocuklarınıza ya da kendinize içinde ne olduğunu bilerek rahatlıkla yapabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.